Merhaba, bu videoda sizlere herkesin bilmesi gereken bazı havacılık terimlerinden bahsedeceğim. Havacılığın kendine özgü bir dili var diyebiliriz. Burada çok farklı terimlerle, kavramlarla karşılaşabiliyoruz. Şimdi havacılık sektörü uluslararası bir sektör olduğu için kullanılan dil de genellikle İngilizce oluyor ve bu kavramların, bu terimlerin çoğu da İngilizce. Bilet alırken, havalimanındayken, uçaktayken, uçaktan inecekken tüm bu süreçlerde bu tarz terimlere, kavramlara rastlayabiliyoruz. Evet, bu terimlerin çoğu İngilizce. Fakat bazı terimlerin Türkçe karşılıkları da var. Ama sektörde çalışanların çoğu bu terimleri yine İngilizce olarak sizlere aktarabilirler. Mesela bunu şöyle düşünün. Bir yıl boyunca İngiltere'de kalmış ve sadece İngilizce konuşmuş birisi Türkiye'ye geldiğinde Türkçe konuşurken de böyle kelimeler arasında bazı İngilizce kavramlar, kelimeler kullanır istemeden. İşte havacılık sektöründeki çalışanlar da sürekli İngilizce konuştukları için kavramların da bu terimlerin de daha çok İngilizcesini kullanıyorlar. İsterseniz vakit kaybetmeden herkesin bilmesi gereken bu terimlerden bazılarına göz atalım. İlk terimimiz apron. Apronları otobüs terminallerindeki peronlara benzetebiliriz. Uçakların terminale yanaştıkları yere apron diyoruz. Tabi burada sadece yolcu indi bindi işlemleri gerçekleşmiyor. Aynı zamanda uçağın bakımları, yakıt ikmalleri vesaire gibi şeyleri de apronda yapılıyor. Bir diğer terimimiz de azami kalkış ağırlığı, yani maksimum take-off weight. Şimdi bu terim uçak seyahatinde sizin işinize yaramayacaktır büyük ihtimal. Ama günümüzde sürekli yeni uçaklar üretiliyor. Sürekli yeni uçak tasarımları geliştiriliyor ve haberlerden bunları takip ediyoruz. İşte azami kalkış ağırlığı da bu uçakların en temel özelliklerinden bir tanesi. Yani nedir? Uçağın uçabileceği ağırlıktır. Yani burada uçağın ağırlığı, yakıtın ağırlığı, yolcuların ağırlığı, yük, mühimmat ya da kargo ağırlığının hepsinin toplamı azami kalkış ağırlığını veriyor bize ve her uçağın bu azami kalkış ağırlığı bellidir. Derler ki işte bu uçak 200 tondan fazla uçamaz. Azami kalkış ağırlığı 200 tondur derler ve ona göre yükleme yapılır. Yani kargosu, yakıtı, yolcusu bu şekilde buna dikkat edilerek yüklenilir. Tabi burada şu akla gelebilir. Ya bir hatadan dolayı fazla yükleme olabilir. Bunun için bir önlem alınmıyor mu diye bir düşünebilirsiniz. Burada da şunu söyleyebiliriz. Bu azami kalkış ağırlıkları bilerek biraz az verilir. Yani aslında o uçak 200 tonla değil de misalen söyleyeyim 220 ya da 230 tonla uçabilir. Ama işte o tedbirden dolayı biraz düşük verilerek 200 tonda sınırlandırılıyor. Şut altı kavramını, terimini pek duymamış olabilirsiniz ama buna aşinasınız. Neden? Havalimanlarına gidip check-in işlemlerinizi yaptığınızda, valizinizi teslim ettiğinizde ona etiketler yapıştırılır ve valiz önünüzden kayar gider. İşte orada şut altına gidiyor valizler ve orada ayrıştırılarak sizin uçağınıza iletiliyor. Yani orası o kadar karışık ki gerçekten bütün valizlerin gideceği yere nasıl gittiğine şaşırıyorsunuz. Hani bazen ya valiz nasıl kayboluyor diye şaşırırız ya. O sistemi aslında gördüğünüzde valizler nasıl kaybolmuyor diye şaşırabilirsiniz. Diğer terimlerimiz de-icing ve anti-icing. Buzlanma çözme işlemine biz de-icing diyoruz. Yani gövdesi, kanatları, herhangi bir yeri buzlanan uçağın o buzdan arınma işlemi. Anti-icing ise buzlanmayı önleme işlemi olarak anılıyor. Yani daha uçak uçmadan önce belli kimyasallar sıkılarak onun buzlanması önlenmeye çalışıyor. Buna anti-icing deniyor. Yine çok sık duyduğumuz bir terim catering. Catering toplu ikram hizmeti demek. Tabii bu sadece havalimanlarında ya da uçaklarda, havayolu şirketlerine değil pek çok alanda catering firmalarına rastlayabiliyoruz. Sıradaki terimimiz check-in. Havayoluyla seyahat eden herkes check-in'in ne olduğunu biliyordur az çok. Check-in bilet bagaj işlemleri ve bunun kontrolü anlamına geliyor aslında kısaca. Burada şu soruluyor genellikle. Check-in neden uçuştan 45 dakika önce bitmesi gerekiyor? Burada perde arkasında şöyle bir süreç var. Check-in işlemleri bitti demek uçağa şu kadar yolcu, şu kadar bagaj gidecek demek. Burada ne yapılıyor? İşte bu süreçte uçakların denge hesaplamaları ve yükleme hesaplamaları yapılıyor. Yani yolcuya, yüke ve kargoya göre uçak belli bir şekilde yükleniyor. Daha doğrusu bunun denge hesaplamaları ve
bir nevi taslakları çıkartılıyor. Yani şu kargo şu bölümde olacak, işte valizler şu bölümde şu şekilde yer alacak vesaire gibi bunlar hesaplanıp o taslakta yer ediyor. İşte o 45 dakikalık süreçte bu hesaplamalar ve bu hesaplamalara göre yüklemeler gerçekleştiriliyor. Tabii bu süre zarfında aynı zamanda yolcuların uçağa sağlıklı bir şekilde gitmesi de sağlanıyor. Deniz mili, yani nautical mile, havacılıkta kullanılan mesafe ölçüm birimi bu. Bir deniz mili de 1852 metreye tekabül ediyor. Diğer terimimiz genel havacılık. Şimdi bir şeyin önüne genel ifadesi konduğunda her şeyi kapsadığı düşünülür, fakat havacılıkta öyle değil. Genel havacılık dendiğinde bütün havacılık faaliyetlerini kapsamıyor. Genel havacılık terimi burada ücretli ya da kiralama yolu ile tarifeli tarifesiz uçuşlar haricindeki tüm havacılık faaliyetlerini kapsıyor. Yani bunlar eğitim uçuşları, sportif havacılık, hava taksi ya da zirai havacılık gibi şeyler genel havacılığın kapsamına giriyor. Hava aracı diye bir terim var ki biz mesela İngilizce derslerinde uçağın İngilizcesini genellikle airplane olarak görmüşüzdür ilkokulda, ortaokulda ya da lisede. Fakat uçağın İngilizce karşılığı genellikle aircraft olarak telaffuz edilir. Yani hava aracı. Hava aracı da havadan ağır, yani motorla çalışan ve uçabilen araçlara genel olarak hava aracı deniyor. Hava tarafı ve kara tarafı. Havalimanlarında iki bölüm vardır. Biri hava tarafıdır. Burası apron, pist ve taksi yolunun olduğu, yani uçakların faaliyetlerini gerçekleştirdikleri yerler hava tarafı olarak belirlenmiş. Bir de kara tarafı var. Terminal, otopark vesaire gibi diğer kısımlarda kara tarafında. Kabin memuru nedir kabin memuru? Host ya da hostese aslında kabin memuru diyoruz. Yani aklınıza başka bir şey gelmesin. Kabin memuru bunlar. Fakat kabin memurlarını çok iyi tanımadığımızı düşünüyorum ben. Çünkü kabin memurları yolculuğun emniyetli ve konforlu bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan kişiler aslında. Yani biz daha çok bunun konfor tarafındayız. İkramları yaparlar. Bir şey olduğunda onlara danışırsınız. Fakat aynı zamanda uçuşun emniyetli bir şekilde gerçekleşmesini de onlar sağlıyorlar. Kaza ve kırım. Havacılıktaki o olumsuz durumlardan genellikle kaza diye bahsedilir. Fakat kazalar ölümlü vakalarda ya da hayati tehlike atlatılan ciddi durumlarda veyahut en az bir donanımın tamamen zarar gördüğü, kullanılamaz hale geldiği vakalara biz kaza diyoruz. Kırım ise can kaybının olmadığı, bir donanımın geri dönüştürülebilir bir hasara uğradığı ve en fazla ufak tefek yaralanmaların olduğu durumlara da, hadiselere de biz kırım diyoruz. Yani kaza ve kırım ayrımı da bu şekilde. Pitot tüpü diye bir parça var uçaklarda. Bu pitot tüpü de uçakların hızını ölçmeye yarayan alet. Az önce hava tarafını açıklarken taksi yolu diye bir şeyden bahsettim. Taksi yolu da uçakların apronla pist arasındaki o hareketini yaptıkları yol. Bu harekete de taksi deniyor zaten. Yani o bildiğimiz sarı taksilerle hiçbir alakası yok. Zaman zaman transit yolcu diye bir kavramla da karşılaşabilirsiniz. Bu şu anlama geliyor. Eğer transit yolcuysanız bir yerden kalkıp başka bir havalimanına inmişsinizdir. Orada bir müddet bekledikten sonra aynı hava aracı ile başka bir yere tekrar uçmuşsunuzdur. İşte siz bu şekilde transit yolcu olmuş oluyorsunuz. Son olarak divert denilen bir terimden bahsedeceğim. Bu da yönlenme demek aslında. Yani uçak bir havalimanına inecekken herhangi bir durumdan dolayı başka bir havalimanına yönlendirilme işine divert deniyor. Yani uçak divert etti demek, planlandığı havalimanına değil de başka bir havalimanına inecek demek. Bu bahsettiğim terimler çok sık kullanılan, sizin de havalimanlarında, uçaklarda ya da havacılıkla ilgili bir haber okurken sık sık rastlayacağınız terimler. Şimdilik benim aklıma gelenler bunlardı. Eğer sizin kafanıza takılan başka terimler, kavramlar varsa yorum kısmından bunu bizlere aktarabilirsiniz. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayırla kalın.